Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bir önceki videomda boyundaki lenf bezleri neden şişer başlıklı videoma gelen soruları yanıtlamıştım. Bugünkü videoda da soruları yanıtlamaya devam edeceğim. Hocam merhaba, YouTube'da bir videonuzu izledim. Boyutları 15 mm'ye kadar olan lenf nodları iyi huylu demişsiniz. Benim boynumda 4 tane çıktı. Biri 15 mm'den büyük, biyopsi yapılacak. Acaba kötü huylu mudur? Sorudan anladığım kadarıyla lenf nodlarını anlattığım videoda bir yanlış anlaşılma olmuş. Boyutları 15 mm'ye kadar olan lenf nodlarını iyi huylu kabul ediyoruz dememiştim aslında. Çenenin hemen altında ya da her iki yanında yani submandibüler alandaki lenf nodlarının kısa aksının boyutu 15 mm'ye kadar olanları iyi huylu ya da normal kabul ediyoruz diye bahsetmiştim. Tabii ki boyut tek başına kriter değil, lenf nodunun iyi huylu olduğunu gösteren diğer bulgularla birlikte. Bu kısa aks ifadesi tam anlaşılamamış. O nedenle bunu anlatmak istiyorum. Ekranın üst tarafındaki lenf nodunun ultrason görüntüsünde ve yanındaki şematik çiziminde lenf nodunun uzun aksının, alt tarafta ise lenf nodunun kısa aksının ölçümünü görüyorsunuz. İşte kısa aks diye bahsettiğim bu alt taraftaki ölçüm. İyi huylu lenf nodlarının uzun aksları kısa akslarından sıklıkla 2 kat daha büyüktür. Yani iyi huylu lenf nodları sıklıkla oval şekilde izlenir. Elinizde mevcut olan ultrason raporlarında lenf nodları örneğin 20 x 5 mm, 15 x 6 mm gibi iki boyutla ifade edilir. İşte buradaki daha kısa olan ikinci boyut lenf nodunun kısa aksının boyutu. Soruya tekrar dönecek olursak. Hastamız soruda biyopsi yapılacağını söylemişti ve bu süreci de acaba kanser miyim endişesi içinde bekliyordu. Benzer durumda olan hastalarımız biyopsinin sonucunu merak etmiş olabilir. Bu hastanın ultrason raporunda tanımlanan lenf nodları aslında reaktif karakterdeydi. Yani oval şekilliydi, yağlı hilusları izleniyordu. Bunu hastaya ifade etmeye çalıştım ancak doktoru kendinden biyopsi istediği için ve bir kere aklına kanser miyim şüphesi düştüğü için biyopsiyi yaptırdı. Biyopsinin sonucu maalesef yetersiz hücre olarak geldi ve biyopsi tekrarı önerildi. Özellikle iyi huylu lenf nodlarında patoloji sonucunun yetersiz hücre şeklinde gelmesi çok olası. Çünkü iyi huylu lenf nodunun zaten belli bir kısmı yağ dokusundan oluşuyor ve biyopsi bu yağlı dokudan alınırsa yeterli hücre üreyemiyor. Ya da kanser hücresinde olduğu gibi iyi huylu lenf nodunda anormal hücre çoğalması mevcut olmadığı için yine sonuç yetersiz şeklinde gelebiliyor. İşte bu nedenle biz her lenf noduna hemen biyopsi önermiyoruz. Ultrasonda patolojik görünümlü olduğundan eminsek evet biyopsiye yönlendiriyoruz. Ama arada kaldığımız bazı durumlar oluyor. Bu durumda da önce hastadan gerekli tüm kan tahlillerini istiyoruz. Ultrason kontrolüne çağırıyoruz. Tüm bunların neticesinde hala ciddi bir hastalıktan şüpheleniyorsak o zaman lenf nodu biyopsisi istiyoruz. Özellikle devlet hastanelerinde biyopsi randevusunun gelme süresi 1 ay. Patoloji sonucunun çıkması 1 ay derken hastanın endişe içinde geçirdiği zaman uzuyor. Bir de biyopsi sonucu yetersiz hücre gelirse tüm bu stres sil baştan yaşanmak durumunda kalıyor. Soruda bahsettiğim hasta zaten çok kaygılı günler geçirdiği için bu stresi tekrar yaşamak istemedi ve şehir dışından kalkıp ultrason için kliniğimize geldi. Ultrasonda lenf nodları reaktif görünümdeydi. Oval şekilli, yağlı hilusları izlenen ve hiler kanlanan lenf nodlarıydı. Hastaya gerekli tüm kan tahlillerini yaptık. Hiçbirinde anormal bulguya rastlamadık. 15 gün sonra ultrason kontrolüne çağırdık. Lenf nodunun boyutunun az da olsa küçüldüğünü gözlemledik. Hasta tavsiyelerimizi de dinleyip lenf nodunu sürekli ellemekten vazgeçince lenf nodundan kaynaklanan ağrı şikayetinden de kurtulmuş oldu. Bir radyolog olarak hemen her gün gördüğüm, hiç önemsemediğim reaktif bir lenf nodunun bir hasta için ne kadar hayati önem taşıyabileceğini
ben de bu hastayla gözlemlemiş oldum. Hastaya ultrason yaparken gözümün içine heyecanla bakışını hiç unutmuyorum. Ve sosyal medya aracılığıyla görüyorum ki aslında bu durumda olan pek çok hasta var. Örneğin, merhabalar sayın hocam. Şubat 2020'de boynumda ele gelen bir şişlik hissettim. Mart'ta kulak burun boğaz hekimine gittim. Sıkıntı olmadığını söyledi. Haziran'da başka bir hekime gittim. Ultrason çekildi. Ultrason sonucum büyüğü 12x5 mm boyutlarında olmak üzere 6-7 adet reaktif karakterde lenf nodu izlendi. Bu şişlikler bende takıntı oldu hocam. Aylardır sürekli elim lenf nodlarına gidiyor, oynuyorum. Hala da geçmediler. Sanki biraz daha sertleşti gibi geliyor. Bu süreçte kanal tedavisi oldum ve hala ağzımda çürükler var. Bundan dolayı şişmiş olabilir mi? Kötü bir hastalık olabilir mi? Soruda da gördüğünüz kadarıyla lenf nodları reaktifte olsa, hastada hiçbir şikayette olmasa, kan tahlilleri normal olsa, yine de hasta bu lenf nodlarını takıntı haline getirebiliyor. Sürekli elliyor, elledikçe ağrı oluyor ve sanki daha da şişmiş gibi hissediyor. Aslında belki de doğrusu ultrason raporlarımıza gördüğümüz bu reaktif lenf nodlarını tek tek boyut vererek değil de boyunda birkaç adet benin reaktif görünümde lenf nodu izlendi şeklinde normal bir ifadeyle belirtmek. Lenf nodunun sebebi evet çürük diş olabilir. Hatta kaygıdan dolayı diş sıkmak bile olabilir ve senelerce öyle kalabilir. Büyümediği, kan tahlillerinde bir anormallik olmadığı müddetçe kötü bir hastalık olmaz, rahat olabilirsiniz. Hocam merhabalar, benim boyun lenf bezlerimde şişlik var. Solda 15x6 mm, sağda 15x7 mm. Bu lenf bezlerindeki sıvı nasıl boşaltılır? Eski haline dönmesi için ne tür tedavi gerekir? Bu belirtilen lenf bezleri özellikle boyunda submandibüler alanda ise biz bunları şişmiş lenf nodu olarak değerlendirmiyoruz aslında. Hemen hepimizde bu boyutta lenf nodu var. Lenf bezinde sıvı nasıl boşaltılır diye sormuşsunuz. Reaktif karakterdeki lenf nodunun içinde sıvı yok. Dolayısıyla böyle bir sıvı boşaltması durumu da söz konusu değil. İyi huylu ya da basit bir enfeksiyona bağlı olmadığından şüphelenilen lenf nodları gereklilik halinde ameliyatla tümüyle çıkarılır. İyi huylu lenf nodlarına ise herhangi bir cerrahi müdahale uygulanmaz. YouTube'da boyundaki lenf bezleriyle ilgili videoma gelen son bir yorumla çekimi tamamlayacağım. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Allah sizi kazadan beladan korusun. Herkese iyilikler versin. Bu yorumu yapan izleyicimize de tekrar teşekkür etmek istedim. Ben de hepiniz için aynı şekilde iyilikler diliyorum.